Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlere dönüşüm komutlarını göstereceğiz. Dönüşüm komutlarına başlamadan önce hafıza birimlerine data tiplerini bilmemiz gerekiyor. Data tiplerine geçmeden önce ilk olarak size basit olarak türlerin nerede olduğunu göstermek istiyorum. Herhangi bir label sekmesine geldiğim zaman buradaki data type sekmesini açıp inceleyebilirsiniz. Bütün data tipleri burada mevcut. Burada unsigned olan değerler eksi veya artı değer alabilir. Signed olanlar sadece artı değerler alabilir. Int sayısı ile başlayalım. Int sayısı. Eksi 30 2760 8 sayısı ile artı 30 2760 8 sayısı arasında değer alabilir. Int bu aralık dışında değer alamaz. Maksimum 32.760 7 sayısını alır, daha fazlasını alamaz. Örneklerle gösterelim. İzleme penceresine register'ı ekledim. Herhangi bir değer yazıyorum. Int değerini reel bir sayıya dönüştürüyorum. Reel sayılar noktalı sayılar olarak bilinir. Yani küsuratlı bir değer yazılacaksa reel kullanılır. Bu sebeple reel tipi hafızası kullanılır. Int sayı değerini 32.000 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 32.000 sayısını yazdı. Fakat 33.000 sayısını girdiğimde buraya yazmadığını görüyoruz. Yani 32.000 değerinden fazla bir sayıyı kabul etmiyor, en fazla 30, 2767 sayısını yazabiliyoruz. Bu dönüşümü aynı şekilde burada da görebiliriz. Word sayıları geçecek olursak, Word sayılar 0 ila 65.536 değerini alır. Bu şekilde almasının sebebi ise eksi değerler yazılamamasıdır. İnteger sayılara negatif değer yazılabilir. Fakat Word hafızasına negatif bir değer yazılamaz. Word sayısını int'e çevirdiğimiz için negatif bir değer gösteriyor. Yani hatalı bir değer gösteriyor. $32.000 değerine girdiğimiz zaman ise doğru gösteriyor. Double Word 32 bitlik, 4 byte veri tipidir. Adından da anlaşılacağı gibi 2 adet Word kadar yer kaplar. Double integer'dan farkı eksi değer almaz. Sadece pozitif değerleri alır.
Evet, şimdi ikilik sayı sistemindeki bir sayıyı integer'a çevireceğiz. Bu çeviri yapmak için D0 hafıza değerinin içindeki bitleri görmemiz gerekiyor. Şimdi onu nereden göreceğimize bakalım. Data Buffer Memory, Bach monitör sekmesine tıklıyoruz. Buraya hangi register'ı izleyeceğimizi yazıyoruz. D0 içindeki bitleri burada görüyoruz. Şimdi burada rastgele bitleri aktif ediyorum. 0. biti aktif ettiğimde bir sayısının geldiği görüldü. 3. bitini aktif ettiğimde ise 9 sayısının geldiği görüldü. Görüldüğü gibi aktif ettiğim sayı üzerine sürekli değişiyor. Şimdi sıfırdan bir dönüşümü yapacak fonksiyon bloğuna geçelim. Register'ını izleme ekranına ekliyorum. D50. Değerini ne yazarsam yazayım sıfırdan büyük ise true çıkışı verir. Yani enerjilenir. Sadece sıfır verdiğimde false olur. Ne değer yazdığımızın bir önemi yoktur. Görüldüğü gibi dönüştürme bu şekildedir. Zamanlayıcı komutlarındaki dönüşümlere bakalım. Fonksiyon bloğu girişine bir değer yazalım. Bu yazacağımız değer milisaniye cinsinden bir değerdir. Yani ben bu yere 1000 yazdığım zaman 1000 milisaniye o da 1 saniyeye eşit olacak. Ton girişindeki M2 kontağına enerji verdiğim zaman 1 saniye sonra M1 kontağı enerjilendirecektir. Görüldüğü gibi M1 kontağı enerjilendi. 5000 yazdık. 5 saniye sonra enerjilenecekti. 5 saniye sonra enerjilendi. Son olarak time to word dönüşümünü inceleyelim. To word dönüşümünü inceleyelim. Bu Şekilde görüldüğü gibi yazılan komut word değişkenine 5000 sayısı olarak dönüşür, yani milisaniye cinsinden dönüşümünü tamamlar. Burada da timer girişine yazılabilecek formatları görmektesiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için beğenip abone olmayı unutmayın.